Günaydın. Bir haftadır bir hayvan barınağında gönüllülük yapıyoruz Teva ile. Size bir günümü göstermek istiyorum. Bugün buradaki son günüm, ayrılacağım. Genel olarak gönüllülükle alakalı, dünyayı gezerken gönüllü projeleri nasıl bulduğumla alakalı çok sorular almıştım. Hem bunlara cevap vereceğim bir video olacak, hem de bu barınağı göstermek istiyorum. Çünkü bir haftada inanılmaz derecede ısındım ve bugün ayrılacak olmam benim için bir tık üzücü olacak. Sizi köpeklerimle tanıştırmak istiyorum. Ve saat 6'da başlıyor aslında yaptığımız işler. O yüzden şimdi başlamak istedim. Şu anda sabah 6, odamdayım. Odamdan çıktıktan sonra yaptığım şeyleri size göstereceğim. Burada şu anda 5 gönüllüyüz. Bizim odamız burasıydı. Diğerlerinin odası burası. Uyanır uyanmaz karşımda bu güzellikleri görüyorum. Gece buraya gelip burada yatıyorlar çünkü. Şunun ismi Elizabeth. Günaydın kızım. Negombo var. Benim film arkadaşım. Ne zaman film izlesek, ne zaman dizi izlesek koltukta yanımıza geliyor, oturuyor. Günaydın aşkım. Fren. Bu Teresa. Bu ise Fren. Fren'in sevgi dili yalamak. Ve Negombo ile inanılmaz yakın arkadaşlar. Yani şu ikisini ayrı yerde düşünmek biraz imkansız. Fren nereye gitse Negombo oraya gidiyor. Negombo nereye gitse Fren orada. Burası böyle kocaman bir ev aslında. Burada gönüllülerin kaldığı alan. Evin içerisinde tek tük köpek var. Evin içerisinde sadece 5-6 tane köpek var. Bir şunlar var. Şurada Bella var. Bella şimdiye kadar gördüğüm en depresyonda görünen hayvan. Birazdan tanıyacaksınız. Depresyonda olan hayvanlardan biri de Mona. Mona hep burada. Hep burada. Yani asla yerinden ayrılmıyor. 7/24 sabah akşam burada ve birini böyle görünce şu an uzağına gelip, şu an buraya gelip böyle oturmam bile onu tedirgin ediyor. Onun sadece mamasını veriyoruz ve onun dışında iletişim kurmuyoruz çünkü çok denemişler ama Mona böyle. O yüzden Mona'yı böyle kabul ediyoruz. Burası mutfak. Mutfağa girer girmez Negombo giriyor tabii içeri. Uzun zamandır gezdiğimiz için böyle mutfak bulamıyordum. Ve mutfak bulduğumdan beri 7 haftadır burada yapmadığım şey kalmadı. Mücver bile yaptım, dolma bile yaptım. Çok güzeldi o yüzden benim için. Kahve makinesinden tost makinesine her şey var. Buzdolabımız da vardı. Burası kocaman aile evi gibi aslında. Yani şurada ocağımız. Burada yemekleri yediğimiz yer. Aynı zamanda çalıştığımız yer. Benim laptopum dün geceden beri burada. Şöyle bir tahtamız var. Genel olarak beyin fırtınası yapmak ya da gönüllülerin işlerini. Mesela sosyal medyada her gün bir kişi bir şey paylaşacak sosyal medyada. Burada öneri konular var. Buradan herhangi birini seçip onu yapabilirsiniz ya da ayrıca bir fikir oluşturabilirsiniz. Burada gönüllülerin kesinlikle yapılması gereken görevleri var. Ama asla kendimi hiçbir zaman bir şey yapmak zorundayım gibi hissetmedim. Buradayken zaten otomatik olarak yapıyorsunuz. Hector buranın sahibi. 5 yıl önce eşiyle beraber buraya gelmiş. Kendisi Venezuelalı. Good morning. Burası bizim oturma alanımız. Genelde biz Teva ile, Teva'nın laptopu orada bakın hala. Teva ile yemeğimizi hazırlıyoruz, kahvaltımızı hazırlıyoruz, buraya oturuyoruz. Negombo'dan bahsetmiştim. Negombo da geliyor, yanımıza oturuyor. Biz burada Friends izliyoruz. Dizi film keyfi yapıyoruz. Şimdi, asıl olay şimdi başlıyor arkadaşlar. Bahçeye giriyoruz. Günaydın. Kapının önünde genelde aynı köpekler var. Şu anda besleme saati. Saat 6'da beslemeler yapılıyor. Dün geceden beri yağmur yağdığı için, şu anda yağmur yağmadığı için şanslıyız. Çünkü geceden beri şırıl şırıl yağmur yağıyor. Burada çok özel köpekler var. Her birinin hikayesi bambaşka. 500'den fazla hayvan olmasına rağmen her biri kendine özgün. Her birinin ayrı hikayesi var. İşte bacağı olmayanlar, bebek gibi. İşte bacağı olmayanlar, kolu olmayanlar, görmeyenler, sağır olanlar. Barınakta burayı
Instagram'da story'de barınakta gönüllü olduğumu, Sri Lanka'da barınakta gönüllü olduğumu paylaştım ve şöyle yorumlar aldım. Türkiye'deki köpeklerin hali bu kadar kötüyken orada gönüllülük yapıyor olmam bir utanç. Şaka mısınız ya? Gerçekten şaka mısınız yani? Yani buradaki köpeği Türkiye'deki köpekten daha şanslı yapan ne? Ayrıca Türkiye'de de gönüllülük yaparım barınakta. Şu anda Sri Lanka'dayım ve Sri Lanka'daki köpeklere de yardımım dokunsun istiyorum. Ayrıca daha dün küçük yavrularıyla beraber bir anneyi çuvalın içine koyup ağzını da sıkıca bağlayıp barınağın içine atmışlar. Buraya çevredeki köylerden, burada bir barınak olduğunu bildikleri için her gün yani her hafta illaki böyle bir çuval, susun kız, her hafta illaki böyle bir çuval mevzusu oluyormuş. Şimdi benim favorilerimi göstereceğim size. Allah'ım ya Rabbim, 5 tane kardeşimiz var. Bebeklerime bakın ya. Benim tatlılarıma bakın ya. Bu kardeşler burada 5 tane. Doğduklarında derilerinde ciddi şekilde bir sorun varmış. Tüyleri falan yokmuş. O yüzden kliniğe getirilmişler zaten. Burada güzel güzel bakılıyorlar. Tüyleri tekrardan çıkıyor. Ya her biri o kadar tatlı ki. Ya şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Allah'ım ya. Oh. Bunları Instagram'da paylaştım. İsimleri dahi yoktu. 5 kardeşler. Şu anda 3 tanesinin ismi var. Çünkü paylaştıktan sonra bu barınakta aslında sadece bu barınağa uzaktan bağış yapabiliyorsunuz. İnternet sitesi üzerinden bağış yapabiliyorsunuz ama onun dışında her ay $10 karşılığında bir köpeğe kalpten sahiplenme de yapabiliyorsunuz. Her ay onun giderlerini, mama masraflarını, genel olarak aşı masraflarını, medikal masraflarını karşılamak için ve ona bir isim vermek için. Bunu paylaştım Instagram'da ve Allah'ım yarabbim, 3 kişi uzaktan sahiplenmek istediğini söyledi ve isimleri oldu. 3 tanesinin aslında. Şu fındığın ismi Arya. Bunun henüz ismi yok. Bu aralarında en büyüğü. Bunlar aynı anda doğmuş olsalar da bu çok fazla yediği için en büyük. Sen neredesin? Joey. Joey'nin yüzünü açıkta göstermek istiyorum. Joey, gel. Joey adını öğrenecek de. Joey. Ya şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu tatlılığa bakar mısınız? Benim kelebek dediğim. Ben kelebek diyorum ona çünkü yüzünün yarısında kelebek kanadı var. Çünkü yüzünün yarısında kelebek kanadı var. Evet, saat 6'da beslemeler yapılıyor. Dedim. Yavrularımı gösterdim. Diğer tarafı da göstereyim. Teva şurada. Burası böyle 3'e ayrılmış büyük kafesler. Ne haber aşkım? Teva? Did you finish feeding? We are finishing to feed the dog now. We feed 500 dogs in 30 minutes. Evet. 30 dakika içerisinde, 45 dakika içerisinde, max 1 saat içerisinde 500'den fazla hayvanı beslemiş oluyoruz. It's your favorite? It's my daily appointment with him. Ya şimdi göstermem lazım arkadaşlar. Arka bacakları böyle. Ve biraz korkan bir hayvan. Dışarıda verilen tabaklarda yerken diğer köpekler geliyor ve onlardan da korkuyor, hemen ayrılıyor. Biraz üzücü yani, o yüzden bazılarını bu şekilde ayrıca gözetliyoruz. Yediler mi yemediler mi başlarında duruyoruz bazen. Bu yavrucuk da böyle üzücü. Bir tane var çok zayıf, inanılmaz zayıf. Onu ara ara görüyorum, ara ara görmüyorum. Şimdi görürsem göstereceğim. Burada sadece köpekler yok. Aynı zamanda kediler de var.
Özellikle köpekleri besledikten sonra kedi bölümüne gelince gerçekten insan rahatlıyor. Bu ne sakinlik be kardeşim. Şuraya bakın ya. Cennet gibi yani. Kedi severler için burası bir cennet gibi. Aha, yanağıma ısırdın. Yapma şunu. Yanağıma ısırdın. Bir kırtık aldı yanağımdan. Nasıl geliyorlar? Kedilerin isimlerini maalesef öğrenemedim. Çünkü kediler çok bireysel hayvanlar. Gelip yanınıza direkt sırnaşmıyorlar. Şimdi burada beni görünce hemen geldiler. Ama işte karınları iyice doyduktan sonra artık kimseyi önemsemiyorlar. Gelsen de gelmesen de ve kendi başlarına yatıyorlar. O yüzden çok böyle iç dışlı olamadığımız için kedilerin isimlerini tam olarak öğrenemedim. Daha fazla köpeklerle vakit geçirdim. Burası her zaman çok gürültülü olmuyor. Şu anda sabah saat 6:30 oldu, 6:45 oldu. Bütün yemekler dağıtıldı. Herkes yemeğini yedi. Sosyalleşti. Yemekler yedikten sonra hepsinin kapısı açılıyor. Burada sosyalleşiyorlar. Başka yerlere gidiyorlar. Oralarda yatıyorlar falan. Burası bayağı büyük bir alan arkadaşlar. Şöyle. Şunun arka tarafı da var. Şu tarafta bir klinik var. Şunun arka tarafında. Aşıların yapıldığı yer. Orada da köpekler var. Evin arkasında da var. Yani bayağı geniş bir alan aslında. Yani ellerinden geldikleri kadarıyla elimizden geldiğince bağış toplamaya çalışıyoruz. İşte ben sosyal medyada paylaşıyorum. İşte Hector'un bir arkadaşının doğum günü varmış. 60 yaş doğum günü partisi varmış. Ve kimseden hediye istemediğini, hatta gelirlerken bir bez parçası dahi olsa barınakta kullanılabilecek bir şeyler getirmesini falan istemiş. Yani herkes, burayı seven herkes, burayı bilen herkes bir şekilde böyle bir yerlerden yardım toplamaya çalışıyor arkadaşlar. Bağış yapmak isteyen olursa ya da işte uzaktan sahiplenmek isteyen olursa bir canlıyı, bütün sosyal medya hesaplarını ve linklerini açıklamaya ekliyor olacağım arkadaşlar. Gerçekten ya şimdiye kadar çok fazla yerde gönüllülük yaptım. Tanzanya'da, Uganda'da gönüllü öğretmenlik yaptım. Türkiye'de çiftlikte gönüllülük yaptım. Tayland'da çiftliklerde gönüllülük yaptım. Birçok gönüllülüklerim oldu. İlk defa bir hayvan barınağında gönüllülük yaptım ve gerçekten en sevdiğim bu oldu. Çünkü sürekli bir sevgi yumağı halindesiniz. Bakın. Tamamen sessiz şu an. Yani gözünüz korkmasın. Ben buraya geldikten sonra WhatsApp grubuna eklendim gönüllüler arasına. Ve bir tane benden sonra gelecek olan bir gönüllü, Türkiye'den gelecek olan bir gönüllü bana ulaştı. Yani paylaştığımdan beri çok fazla insan aslında orada gönüllülük yapmak isteriz. Sri Lanka'ya gittiğimizde Sri Lanka'ya gidip işte orada kalıp hem bir taraftan Sri Lanka'yı gezmek, bir taraftan gönüllülük yapmak isteriz demişlerdi. Onlara söylüyorum, korkmayın. Sürekli gürültü halinde, sürekli böyle bir uğraş halinde olmayacaksınız. Burada 15 tane çalışan var. Şu anda da 5 tane gönüllüyüz. Sayımıza göre bu iş, besleme işi saat 6'da başlıyor ve maksimum 1 saatte, minimum 30 dakikada aslında bütün her şey bitmiş oluyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra buraya gelip kahvaltımızı hazırlıyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Ve saat 2'ye kadar hello Jim. Ve saat öğlen 2'ye kadar aslında bütün işimiz bitmiş oluyor. İstersek gidip yatarız, istersek dizi film izleriz, işlerimiz varsa onları hallederiz, bir yerlere gitmek istersek bir yerlere gideriz. Güzel oluyor, zinde uyanıyoruz yani. Güne 6.30'da uyanmış oluyoruz ve bu inanılmaz güzel bir şeymiş. Hani sabah 9.30'a kadar aslında yapmamız gereken bütün her şeyi yapmışız gibi hissediyoruz. Bunu da sevdik burada kalırken. 2'ye kadar öyle takılıyoruz. 2'de ikinci ve son yemek dağıtımı oluyor. O da aynı şekilde 30 dakikada 1 saatte dağıtılmış oluyor. Ondan sonra yine boşsunuz. İsterseniz sahil kenarına gidin. Haftanın 5 günü gönüllülük yapıyoruz ve come baby, it's okay. Ve haftada 2 gün off gün oluyor aslında.
herkes, ya kimsenin böyle bir takvimi falan da yok. Çünkü burada gerçekten çok böyle iş yükü hissetmeden üzerinizde böyle bir çalışma gösteriyorsunuz aslında. Kimse kimseye zorla bir şey yaptırmıyor. Burada gönüllü olmanın amacı bu zaten. Hani içinizden geldiği için yapıyorsunuz. O yüzden kimse de kalkıp da niye bunu böyle yapmadın, şunu şöyle yap diye size zorlama yapamıyor haliyle. Çünkü bu bir gönüllülük işi. Gönüllülüğü şöyle algılayanlar da oluyor. Enayilik, işte para almadan çalışmak gibi algılayanlar da oluyor. Böyle yorumlar da aldığım oldu. Ama asla öyle değil. Hayvan barınaklarında gönüllülük yapıyorsunuz. Okullarda gönüllülük yapıyorsunuz. Tarım alanlarında gönüllülük yapıyorsunuz. Her biri hem size hem karşıdaki insana sizin gönüllülük esasınızda bir şeyler katıyor. Aman işte ben senin için çalıştım 6 saatte sen bana para vereceksin gibi bir durum olmuyor. Karşılığında da asla şunu şu saatte böyle yapmak zorundasın gibi bir tepki de almıyorsunuz. Herkes her şeyin gönüllülük olarak yapıldığını bildiği için herhangi bir zorlama olmuyor. İstersen yaparsın, istemezsen yapmazsın. İstersen bir gün sonra gelirsin ve hoşuna gitmezse ayrılırsın. O yüzden iş ve gönüllülük gerçekten birbirinden çok farklı şeyler. Ve zaten bazı yerlerde, bazı okullarda, okula ulaşamayan lokal yerlerdeki çocuklara gönüllü öğretmenlik yapacak olan insanların bu işi zaten gerçekten gönüllülük esasında yapması gerekiyor. Hassas şeyler bunlar arkadaşlar. Sadece dünyayı gezerken nasıl ucuza gezerim mantığında da olmaması gereken şeyler. Çünkü gönüllülük yaptığınız yerlerde, kurumlarda bir bağ kuruyorsunuz. Çocuklarla çalışacaksınız, çocuklarla işte atıyorum bir ay kalacaksınız orada, bir ay boyunca bağ kuracaksınız. O çocukların gelişiminde sizin de bir katkınız olacak. Bunlar hassas şeyler. Eğer sadece işte aman hiç para harcamadan bir yerde konaklayayım gözüyle bakıyorsanız lütfen bunu yapmayın. Çünkü amaç sizi bedava konaklatmak değil, amaç sizin istediğiniz şekilde, istediğiniz kadar kendinizden ve bilgilerinizden ne vereceğinizle alakalı ve toplumda güzel bir etki yaratmanızla alakalı aslında. Bu gönüllülük projelerini nereden buluyorum? 3 yıldır gönüllülük yapıyorum dünyayı gezerken ve bu projeleri nereden buluyorum? Worldpackers uygulamasından buluyorum. Worldpackers uygulaması aslında son dönemlerde çokça bilinmeye başlayan ve popülerliğini iyice arttırmış bir platform aslında. Siteleri var, uygulamaları da var. Oradan buluyorum genelde. Direkt hızlı iletişim kurabiliyorum. Gönüllülük yaparak ve eğlenerek dünyayı gezdiğim uygulamayı birlikte indirelim. Uygulamaya kayıt olurken size böyle ilgi alanlarınızı aslında önceden soruyor. Travel is my lifestyle. Oh yeah. Okay. Everywhere. Her yere gitmek istiyoruz. Ne kadar gezeceğimi bilmiyorum. Ne zaman yapacağımı da bilmiyorum. Paramı da bilmiyorum. Hiçbir şeyden emin olmadığım bir seyahatteyim. Hadi bakalım. Uygulamaya kaydolduk. Uygulamanın içine girdik. Girer girmez böyle önümüze bir sürü projeler çıkıyor. Ben ya buraya gitmek istediğim ya da olduğum ülkeyi yazıyorum. Atıyorum Sri Lanka. Yazar yazmaz benim gönüllü olduğum proje çıktı bile karşıma. Bakın Hector. Aşağıya doğru kaydırdıkça aslında projenin detaylarını görüyorum. Daha fazla öğrene tıkladığımda ise çok daha ayrıntılı bir şekilde onlar benden ne istiyorlar, ben onlardan ne alacağım bunları görebiliyorum. Sri Lanka çok güzel sahilleri olan bir ada ülkesi olduğu için surf hostellerinde de gönüllülük yapıp surf öğrenebilirsiniz. Mesela burada haftada 16 saat çalışıyormuşsun ve 3 günlük de iznin varmış. Özel oda veriyorlarmış, yemek veriyorlarmış, internet, çalışma alanı, mutfakta kullanabileceğin eşyalar, çamaşır makinesi falan her şeyi sağlıyorlarmış sana. Ayrıca surf dersleri de alabiliyormuşsun. Aralığın sonuna kadar da müsaitlermiş ve minimum 2 hafta kalmanızı istiyorlarmış sizden. Seçimlerinizi daraltabilirsiniz. Peru'da bir farmda çalışmak istiyorum, bir çiftlikte çalışmak istiyorum mesela. Çiftlik hayatı. Bakın böyle projeler var. Bu projeleri böyle açık açık görebiliyoruz ama başvurabilmek için kayıt olmak gerekiyor. Ve Worldpackers uygulaması ücretli bir uygulama. Şu anda en düşük bir yıllık üyeliği $59. İsterseniz tek başınıza, isterseniz de 2 kişi olarak üyelik satın alabiliyorsunuz. Burada size açıklıyor işte faydasını, neler aldığınızı, sigortanız var mı yok mu bunları açıklıyor size. Bu planı seçin. Şu anda $59 olarak görürse de çok sık bir şekilde hatta ayda 2 kez falan fiyat $29 düşüyor.
düşüyor. Bence onu düzenli bir şekilde kontrol etmekte fayda var. Ve 29 dolara düştüğünde direkt kodumu patlatırsanız size 10 dolarlık bir indirim kodu gelir ve 1 yıllık üyeliğinizi 19 dolara indirebilirsiniz. Kaldığınız yerde herhangi bir sorun yaşarsanız Worldpackers ekibi sizinle hemen iletişime geçiyor ve sizin masraflarınızı karşılıyor. Eğer ben uygulamaya hiç para ödemek istemiyorum derseniz de sosyal haklardan yararlanamazsınız ama şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Bu bir taktik. Projelerin altında daha önce burada gönüllülük yapmış insanlara direkt mesaj atabiliyorsunuz. Bana daha önce yapıldığı gibi direkt işletmenin iletişim numarasına ulaşabilirsiniz. Bella. Bella'nın suratını görseniz neden depresyonda dediğimizi anlayacaksınız. Hep böyle. Hep bu şekilde yatıyor. Bizim ayrılma vaktimiz geldi. We are good to go, Hector. We are good to go. We are leaving. Nice to meet you a lot. Thank you for everything. We'll keep in touch. Yeah, we keep in touch. I like to keep in touch. Yeah, of course. What is this? It's for my YouTube vlog. I vlogged here and talked about the shelter. The film? Yeah, Very the nice. film. Oh, very modern. Yeah. Aga be. You take the cat? Aa, burada. Right. Bakın çok zayıf dediğim bu. Bebek ya, inanılmaz zayıf. Yeah, he's very... He had parvo. I don't know how she's alive. Carla, we are leaving. Nice to meet you a lot. Thank you. You're more than welcome to come by. Thank you. Bye guys. Take this one with you. I wish. All right. She's a troublemaker. She wants to be in my room, but I have big dogs in my room. Bebeklerim ya, çok özleyeceğim onları. We are leaving, goodbye. Okay. Very great having you. Great having you. Hope we keep in touch. I will message to a guy I know in Bangladesh. I will not leave the group, WhatsApp group. I will be in the group. You too, Hector. Thanks for what you do. Okay. Yeah, thank you. Bye-bye. We Hello. keep in touch, okay? Hello, good morning. Hello, good morning. How are you? Fine, how are you? I'm Okay, fine, have a good thank one. you. Bye-bye. Nereye gittiğimizi söylemedim değil mi? Arkadaşlar Bangladeş'e gidiyoruz. Are you ready? I'm ready. Planımız Hindistan'a gitmekti Sri Lanka'dan. Ama vize konuları sıkıntı olduğu için böyle bir anda Bangladeş'e gitmeye karar verdik. Ön yargıları kırdığımız bir gezi olmasını diliyorum. Bangladeş'i biliyorsunuz dünyanın en kirli şehri, en kirli ülkesi, işte fuhuş ülkesi olarak tanınıyor aslında. Evet, bu yanları var. Bunları da gözlemlemek ve göstermek istiyorum ama onun dışında Bangladeş'te bu content dışında çok fazla content yapılmadı. Yani güzel yerlerini de gezmek istiyorum ve Bangladeş hakkındaki birçok ön yargıyı kırmak istiyorum. Şimdi havaalanına doğru gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevdiğimiz her şeyi böyle gideceğiz. Vay arkadaşlar ya. There's a bus station there actually. Not... Farmgate. Allah, herkes bizi bir yere yönlendiriyor ya. Biraz görünmez gibiler. Yani çevre tarafından. Hani böyle bir insan değil de sanki her gün sokakta gördükleri bir ağaçmış gibi. Fransız manitayı Bangladeş'e getirmem. Sayın bezmenler, kapıyı açar mısınız?